Her ayrılık zordur, biliyorum. Kalbinin bir parçası kopmuş gibi hissedersin. Ama zamanla o acı hafifler ve aklına o meşhur soru gelir. Acaba eski sevgilimle arkadaş kalabilir miyim? İşte bu soru mayınlı bir tarlada yürümek gibidir. Adımlarını dikkatli atmazsan kendini yeniden kalbi kırık bir halde bulabilirsin. Bugün bu konuyu tüm detaylarıyla, artılarıyla, eksileriyle konuşacağız. Hazırsan başlayalım. Öncelikle şunu kabul edelim. Bu, herkese göre bir durum değil. Yani evrensel bir evet ya da hayır cevabı yok. Tamamen sizin ilişkinizin dinamiklerine, ayrılık sebebinize ve şu anki duygusal durumunuza bağlı. Bazı insanlar için eski sevgiliyle arkadaş kalmak, yarayı sürekli kaşımak gibidir. Her görüşme, her mesaj, geçmişteki güzel anıları canlandırır ve iyileşme sürecini baltalar. Eğer hala ona karşı romantik hislerin varsa, arkadaş kalalım teklifi senin için bir umut kapısı gibi görünebilir. Belki yeniden bir araya geliriz diye düşünürsün. Ama bu, genellikle daha büyük bir hayal kırıklığına yol açar. Unutma, arkadaşlık, eşitler arasında yaşanan bir ilişkidir. Bir taraf hala aşıksa, orada gerçek bir arkadaşlıktan söz edemeyiz. Peki kimler arkadaş kalabilir? Genellikle, ilişkileri zaten arkadaşlık temelinde başlamış, zamanla romantik bir boyuta evrilmiş ama sonra bunun yürümediğini fark edip, o arkadaşlık bağını kaybetmek istemeyen çiftler bunu başarabilir. Ya da ayrılık kararı ortak alınmış, iki taraf da durumu kabullenmiş ve birbirlerine karşı romantik duyguları tamamen bitmişse, o zaman sağlıklı bir arkadaşlık mümkün olabilir. Ama bunun için zaman gerekir. Hemen ayrılığın ertesi günü, hadi kanka olalım demek pek gerçekçi değil. İki tarafın da yasını tutması, kendi hayatlarına odaklanması ve duygusal olarak nötr bir noktaya gelmesi şart. Kendine şu soruları dürüstçe sorman lazım. Onu başka biriyle görmeye hazır mıyım? Bana yeni ilişkisini anlattığında içten bir şekilde onun adına sevinebilir miyim? Eğer bu sorulara cevabın hayır ise, henüz arkadaşlığa hazır değilsin demektir. Bu süreçte kendine karşı acımasız olma. Duygularını bastırmaya çalışma. İyileşmek için kendine zaman tanı. Belki aylar, belki de yıllar sonra bir kahve içip sohbet edebilecek duruma gelebilirsiniz. Ya da belki de hiç gelemezsiniz ve bu da tamamen normal. Bazen en sağlıklısı, o defteri tamamen kapatıp yoluna devam etmektir. Diyelim ki arkadaş kalmaya karar verdiniz. Burada da bazı kurallar olmalı. Sınırları net bir şekilde çizmek çok önemli. Eskisi gibi her gün konuşmak, sürekli dertleşmek, flörtöz şakalar yapmak, arkadaşlık ilişkisini zedeler ve kafa karışıklığına yol açar. Unutmayın, artık sevgili değilsiniz. Aranızdaki fiziksel temas, özel paylaşımlar, her şey yeni duruma göre yeniden şekillenmeli. Eğer bu sınırları çizmekte zorlanıyorsanız, belki de bir süre hiç görüşmemek en iyisidir. Buna temassızlık kuralı diyoruz. Bu süre, hem duygularını resetlemek hem de onsuz bir hayat kurabilmek için sana harika bir fırsat sunar. Peki ya ortak arkadaş çevreniz varsa? Bu durum işleri biraz daha karmaşık hale getirebilir. Arkadaş gruplarında mecburen bir araya gelmek zorunda kalabilirsiniz. Bu gibi durumlarda medeni davranmak, ortamın enerjisini düşürmemek önemlidir. Kimse taraf tutmak zorunda kalmamalı. Zamanla bu garip hava da dağılacaktır. Ama sırf ortak arkadaşlarınız var diye arkadaş kalmak zorunda değilsin. Kendi ruh sağlığın her zaman önceliklidir. Gerekirse bir süre o gruplardan uzaklaşabilir, kendi bireysel arkadaşlıklarını güçlendirebilirsin. Bir de şu var, neden arkadaş kalmak istiyorsun? Gerçekten onun arkadaşlığına mı değer veriyorsun, yoksa yalnız kalmaktan mı korkuyorsun? Ya da onu hayatından tamamen çıkarmanın verdiği suçluluk duygusundan mı kaçıyorsun? Bu motivasyonları anlamak çok önemli. Eğer sebep yalnızlık korkusuysa, bu boşluğu eski sevgilinle doldurmaya çalışmak yerine yeni hobiler edinerek, yeni insanlarla tanışarak doldurmalısın. Unutma, sen tek başına da bütün ve değerlisin. Mutlu olmak için bir başkasına ihtiyacın yok. Şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne. Eski sevgiliyle arkadaş kalmanın hiç mi iyi yanı yok? Elbette var. Birlikte çok şey paylaştınız. Birbirinizi herkesten iyi tanıyorsunuz. Eğer romantik duygular bittiyse, bu derin bağ harika bir dostluğa dönüşebilir. Hayatına dair en dürüst tavsiyeleri ondan alabilirsin. Çünkü seni gerçekten tanır. Zor zamanlarında yanında olacak sağlam bir desteğin olabilir. Paylaştığınız onca anı, güzel bir dostluğun temeli olabilir. Ama tekrar ediyorum, bu ideal senaryoya ulaşmak için sabır, dürüstlük ve bolca zaman gerekir. Eğer şu an bu ikilemdeysen, sana tavsiyem acele etme. Önce kendine odaklan. Kendi yaralarını sar. Onsuz da mutlu olabildiğini kendine kanıtla. Spor yap, kitap oku, arkadaşlarınla gez, yeni şeyler öğren. Hayatını doldur. Bir gün bir kafede karşılaştığınızda,
Kalbinde bir sızı yerine sıcak bir tebessüm beliriyorsa, işte o zaman belki de bir merhaba demenin ve arkadaşlığın kapısını aralamanın vakti gelmiştir. Ama o zamana kadar en iyi arkadaşın kendin olmalısın. Unutma, her ilişki ve her insan farklıdır. Başkalarının hikayeleri sana ilham verebilir ama kendi yolunu kendin çizmelisin. Kalbinin sesini dinle ama mantığını da asla bir kenara bırakma. Bu süreçte zorlandığını hissedersen, bir uzmandan destek almaktan çekinme. Bazen dışarıdan profesyonel bir göz, en doğru yolu görmemize yardımcı olabilir. Sonuç olarak, eski sevgiliyle arkadaş kalınabilir mi? Evet, ama şartlar uygunsa. Bu, her reçeteye uyan bir ilaç değil. Kendi duygusal durumunu, ilişkinin geçmişini ve gelecekten beklentilerini dürüstçe tartmalısın. Ve en önemlisi, ne karar verirsen ver, daima kendini ve kendi mutluluğunu önceliklendirmelisin. Bu konu hakkında sizin düşünceleriniz neler? Eski sevgilinizle arkadaş kalabildiniz mi? Tecrübelerinizi yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür sohbetlerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.